Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kalp yapımını anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kalbimiz çok güzel oldu. İstediğiniz yerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Ben biraz büyük yaptım. İnce ipten yaparsanız daha küçük olacaktır ve anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz yerde böyle süsleme olarak bu kalplerimizi kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerden istediğiniz renkleri seçerek yapabilirsiniz. Ben 3 renk iplik kullandım. Mercerize pamuk iplik kullandım. Tığ numaram ise 2,5. Şimdi bu güzel kalplerimizi nasıl yaptım anlatmak istiyorum. İçerisini de doldurdum. Bu şekilde pamuğa ihtiyacımız var. Şimdi bu güzel kalplerimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İpimi alıyorum. Şimdi 4 defa zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, 4. İkinci zincirimize batıyorum. 1, 2 defa sık iğne yaptım. Buradaki boşluğumuzu bırakıyorum zincirimizi. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Döndürdüm. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Battım. Şimdi çift batıyorum. Aynı ilmeğe 2 defa sık iğne yaptım. Çift battım. Diğer ilmeğimize batıyorum. Burada da aynı şekilde çift batıyorum. Şimdi bu sıramızda 4 defa 2 defa çift battım. 4 defa sık iğnemiz oldu. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Şimdi tekrar çift batıyorum. Çift battım. 1 2 defa sık iğne yaptım. Köşemize batıyorum. Şimdi tekrar çift batıyorum. Gördüğünüz gibi çift battım. Bu sıramızda da yapmış olduğum artırma ile beraber 2 3 4 5 6 tane sık iğnemiz oldu. İkişer çoğalt artırma yaptım. Ortaya 2 defa sık iğne. Şimdi bir defa zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Çift batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 defa sık iğne yaptım. Ve şimdi çift batıyorum. Artırma yaptım. Toplam 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemiz oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Şimdi tekrar çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 defa sık iğne yaptım ortaya. Şimdi çift batıyorum. Çift battım. Burası toplam 6 8 10 tane sık iğnemiz oldu. Buradan buraya kadar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum.
Tekrar artırma yapıyorum. Çift battım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ortaya 8 tane sık iğne yaptım. Çift battıktan sonra şimdi tekrar çift batıyorum. Çift battım. Şimdi burası toplam 8 sık iğne yaptım ortaya. 8 10 12 toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Tekrar çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi çift batıyorum. Çift battım. Bir tane zincir döndürüyorum. Tekrar çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ortaya 12 tane sık iğne yaptım. Artırma yaptıktan sonra çift battıktan sonra şimdi çift batıyorum. Şimdi toplamda ortaya 12 tane yaptık. Çift battık 12 14. Bu sıramız 16 tane sık iğne oldu. Bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi tekrar çift batıyorum. Çift battım. Şimdi ortaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşemize çift batıyorum. Şimdi burada toplam 14 tane sık iğne yaptım. Çift battım. 16 18 tane sık iğnemiz oldu toplamda bu sıramızda. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum, döndürdüm. Şimdi çift batıyorum. Çift battım. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi çift batıyorum.
çift batarak çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızda ortaya 16 tane sık iğne, kenarlarda artırma yaptım. 16, 18, 20, toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu burada bu sıramızda. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra sık iğne yapacağım. Sadece bu sıramızda. Şimdi bir çift batmıyorum. Bir sıra düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bu sıramızda hiçbir işlem yapmadan 20 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi tekrar çift batıyorum. Buraya çift battım, artırma yaptım. Şimdi ortaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane sık iğne yaptım ortaya. Çift battıktan sonra şimdi çift batıyorum. Çift battım. Şimdi toplam 18 tane ortaya sık iğne yaptım. Artırma yaptım. 20 ve 22. Bu sıramızda 22 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sıramızda hiçbir işlem yapmadan bir sıra sık iğne yapacağım. Burada ortaya 18 tane sık iğne yapmıştık. Kenarlarda artırma yapmıştık, çift batmıştık. Şimdi 18 ortaya ve kenarlarda 20 22 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane sık iğne yaptım. Hiçbir işlem yapmadan düz örerek 22 tane sık iğne yaptım bu sıramızda. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi çift batıyorum. Çift battım. Daha sonra 20 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Ortaya 20 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşemizde çift batıyorum, artırıyorum. Şimdi toplam 20 sık iğne yaptık. Ortaya ikişerde, kenarlara 22, 24 tane sık iğnemiz oldu bu sıramızda. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sıramızda hiçbir işlem yapmadan 24 tane sık iğne öreceğim. Köşelerde çift batmayacağım. Sadece 24 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi göstermek istiyorum. Şimdi alt kısmını yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Diğer yarısını ben daha önceden yapmıştım. Şimdi bu alt kısmını, bu kısmını yaptım. Şimdi diğer buradaki üst kısmını yapacağım. Eksiltme yaparak. Bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi burada 24 tane sık iğne yapmıştık. Yarısını bu kısmına, sağ tarafa, yarısını sol tarafına yapacağım. İlk önce bu sağ tarafını yapıyorum. Bu kısmını, bir kısmını diyelim. Şimdi sadece 12 tane sık iğne yapıyorum. Burada 24 tane sık iğne vardı. Yarısını alıyorum. 12 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Şimdi ilk başta burada eksiltme yapacağım. Son kısmında eksiltme yapmayacağım. Bir tane zincir çektik. Yandaki ilmeğe batıyorum. Diğer ilmeğe 3 tane ilmeğimiz oluyor ve topluyorum, eksiltiyorum. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Eksiltme yaptım. Daha sonra 10 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Yandaki ilmeğe battım. Diğerine battım ve eksiltme yaptım. Şimdi 1,
2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 defa sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. İki tarafa da yapıyorum bu sıramızda ve eksiltiyorum. Bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi burada da aynı şekilde eksiltme yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 defa sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. Eksiltme yaptım. Burada eksiltme yaptım. Daha sonra 5 defa sık iğne. Daha sonra tekrar eksiltme yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sıramızda tekrar eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 defa eksiltme yapacağım. Batıyorum ve eksiltiyorum. Batıyorum ve eksiltiyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızda bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar döndürüyorum. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. Daha sonra 2 defa sık iğne örüyorum. 1 2 ve bu sıramızı bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyorum. Bu sıramızı bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızı bitirdik. Şimdi diğer yarısını yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdi diğer yarısını yapıyorum. Döndürüyorum. Buraya batmıyorum. Diğer boşluğa batıyorum. İpimizi alıyorum. Bir tane ilmek çektim. Bir tane zincir. Daha sonra ipimizi öne aldım ve tekrar aynı ilmeğe şöyle göstermek istiyorum. Tekrar aynı ilmeğe batıyorum. Battım. Şimdi 1 2 beraberinde ipi içerisine gizleyebilirsiniz. 1 2 3 4 5 kesiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Diğer yarısına da aynı şekilde 12 tane sık iğne yapmıştık. Bu tarafa da 12 tane yarısını aldık. Hiçbir işlem yapmadan sadece 12 tane sık iğne ördüm. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını bu tarafa da yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. İlk başlarken eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. Başlarken yapmadım. Sadece 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Eksiltme yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi her iki tarafta da eksiltme yapacağım. Batıyorum gördüğünüz gibi ve eksiltiyorum. Şimdi ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. Şimdi eksilttim. Bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi tekrar eksiltme yapıyorum. Daha sonra ortaya 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi eksiltme yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir tane zincir çektim, döndürdüm. Şimdi burada eksiltiyorum. Bir defa eksiltme yaptım. Daha sonra bir tane sık iğne ve daha sonra iki defa tekrar eksiltme yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2 eksiltme yaptım. Bir defa sık iğne, tekrar iki defa eksiltme yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi 1, 2 defa sık iğne yaptım. Son sıramız. Daha sonra eksiltme yapıyorum. Eksiltme yaptım. Zincirimizi çekiyorum ve ipimizi kesiyorum. Bu sıramızı da bitirmiş oluyorum. Şimdi kalplerimizi eşit bir şekilde ördük. Şimdi birleştireceğim. Şimdi buraya batıyorum. Battım. İpimi alıyorum. Yeşil ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. Şimdi eşit bir şekilde önlü arkalı birleştireceğim. Battım. Daha sonra buraya batıyorum. Birleştiriyorum.
battım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yandaki boşluklara batarak birleştiriyorum. Bu ipimizi de gizliyorum. En son köşemize de battım. Buraya batıyorum. Ve bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Burayı göstermek istiyorum. En son buraya uç kısmına batacağım. Bu ipleri gizliyorum. Uç kısımlara battım. Şimdi burada aynı ilmeğe 3 defa batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa sık iğne yaptım. Şimdi yandaki ilmeklere batarak devam edeceğim. Aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Buraya kadar devam edeceğim. Daha sonra içerisine dolduracağım. Şimdi içerisine doldurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar boşluk yeterli. Yeterince doldurdum. Şimdi devam edeceğim. Buraya kadar devam edeceğim. Birleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, en son buraya battım. Şimdi buradaki zincirimizi yapacağım. Daha sonra kenar süsünü, eğer istiyorsanız buradaki zinciri kısa da yapabilirsiniz, uzun da. Ben şimdi 45 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 45 tane zincir çekiyorum. Şimdi 45 tane zincir çektim. Buradan birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi yandaki ilmeğe batıyorum. Kenar süsünü yapacağım. Buradaki boşluğumuza battım. Şimdi bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra doluyorum. Bir tane tekli trabzan. Bu işlemi aynı ilmeğe batarak yapıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe batırıyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. Daha sonra doluyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra aynı ilmeğe batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra doluyorum. Aynı ilmeğe batarak tekli trabzan yapıyorum. Diğer yandaki ilmeğe batırıyorum. İlmeğimi sık kaydırıyorum. Daha sonra tekrar yandaki ilmeğe batarak tekli trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane
ikili trabzan, aynı ilmeğe batarak, daha sonra tekli trabzan, yandaki ilmeğe batırıyorum ve ilmeğimizi kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde süslememiz oluşuyor. Aynı işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya kadar devam edip ördüm. İpliğimizi de en son göstermek istiyorum. En son buraya yaptım ve buradan ipimizi kestim. İpi buraya bu şekilde gizleyebilirsiniz. Alıyorum ve gizledim. Şimdi en son bir sıra diğer ipten örmek istiyorum. Bu işlemi nasıl yaptım göstermek istiyorum. Şimdi buraya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimizi önden aldım. Şimdi yandaki ilmeğe batıyorum. Eşit bir şekilde arkadan örmeye başlıyorum. Batıyorum ve alıyorum. Batıyorum. Batıyorum. Bu işlemi eğer istiyorsanız yapabilirsiniz. Batıyorum. Alıyorum. Aynı işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, en son buraya battım. İpimizi kesiyorum. Kestim. Ve ipi şimdi gizleyeceğim. Batıyorum. Ve kestim. Diğer ipi de aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kalp süslememiz bitti. Daha ince iplik kullanırsanız anahtarlık yapabilirsiniz. Ya da böyle süsleme olarak her yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olur, beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.